Saat sabaha karşı 4. Yer Nişantaşı demek isterdim ama değil. İnsanın canı sabahın 4'ünde pilav çeker mi? Hadi onu geçtim. Kalkıp pişirir mi? Fakirin dostu, düşmanın korkulu rüyası. Bulgur pilavı yapacağız. Şimdi gece gece benim boş konuşmam lan. Nazar diyelim. Tavamızı değiştirelim ve 2 yemek kaşığı tereyağıyla yemeğe jet gibi başlayalım. Bu ara üstümde kötü nazar var. Spor salonunda üstüme ağırlık düşmeler, tava kırılması, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz ve yağımızı erimeye bırakıyoruz. 1 büyük soğan, sıralama önemli her zamanki gibi. İlk başta soğanlarla başlıyoruz. Soğanlarımızı iyice kavuracağız. Şöyle 2-2,5 dakika kadar ve 3 tane biber kullanacağız. İster acı ister tatlı. İyi bir bulgur pilavını yapmanın en önemli püf noktası malzemelerimizi çok iyi kavurmaktır. Soğanlarımı en az 3 dakika kavurduktan sonra biberlerimi ekliyorum ve 2,5-3 dakikada böyle kavuruyorum. İyice kavrulduğuna emin olduktan sonra ortasını açarak artık salçaları ilave edeceğim. Zaten domates ilave edeceğimiz için biber salçasının oranı her zaman daha fazla olmalı. O yüzden 1,5 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası. Salçayı tencereye attıktan sonra direkt biberle ve soğanla birlikte karıştırılmamalı. Salçayı tavanın orta kısmında tereyağı ve zeytinyağı ile birlikte iyice açmalıyız. Ondan sonra soğan ve biberle karıştırmalıyız. Böylece çiğ biber kokusunu kesinlikle hissetmeyiz ve bulgur pilavını yedikten sonra hazmederken hiçbir yanma hissi duymayız. Sıra geldi baharatlara. 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuz. Domatesler oyuna girmeden önce 2 bardak bulgur pilavımızı ayarlayalım. Bulgur pilavı yıkanır mı, yıkanmaz mı? Bazı paketlerin üstünde bulgur pilavını yıkamanıza gerek yok derler. Fakat bulgur pilavı suyla buluştuğu zaman suyun rengini nasıl değiştiriyor farkında mısınız? Belki musluktan akan su bulanık diye düşünen arkadaşlar olabilir. Bardaktaki suya bakar mısınız? Tertemiz. Demek ki bulguru sudan geçirmeliyiz ama şişmemesi için pirinç pilavı gibi suda bekletmemeliyiz. Sıcak suyumuzu da hazırlayalım. 3 bardak sıcak suyu. Bulgur pilavıyla ölçü aldığımız bardakları kullanıyoruz. Bu ısınmaya giderken biz de ocağımızın başına. Buradaki en önemli nokta domateslerimiz püre haline gelene kadar kavurmak. Bakın şu anda yeterli değil. Görüyor musunuz? Hala domateslerim büyük büyük. Devam ediyorum kavurmaya. Tam püre gibi olmasını istiyorum. Ve evet, istediğim bu. Gördünüz mü? Sıra bulgura geldi. Bakın bulgurları yıkadığım halde hiç şişmemiş. Farkında mısınız? Demek ki yıkamakta bir sorun yok. Yeter ki suda bekletmeyelim. Pirinç pilavı gibi.
Bulgurlar da oyuna girsin. Ve yapılan en büyük hatalardan bir tanesi su konulduktan sonra bulgur konuyor. Oysa ki bulguru kavurmak çok önemli. Bulguru kavururken sosun her yerine işlemesini istiyorum. Ve kavurma işlemi en az 2 dakika sürmesini istiyorum. Biraz daha yakından bakalım. Bulgurun içinde büyük büyük parça domates, biber veya soğan görüyor musunuz? İyi kavurmanın hem lezzet hem de görüntü olarak ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. 2 su bardağı bulgura 3 su bardağı sıcak su ilave ediyoruz. Ve beyefendi gibi nazikçe karıştırıyoruz. Şu altındaki sıcaklığı aldıktan sonra kapağını kapatıyoruz ve ocağımızın altını kısıyoruz. 15 dakika sonra pilavımız hazır ama biz yine de bir bakalım su kalmış mı? Su yok. En ufak yapışma yok. Hatta daha yakından bakalım, sizler de görün. Fakat önemli nokta, pilavım nemli ve ıslak. Altına bakalım. Görüyorsunuz değil mi? En ufak yapışma yok ve sulu. Nemli ve ıslak. Hemen bunu bir 15 dakikada dinlendirelim. 15 dakika sonra pilavımız hazır. Buna güzel bir sunum yapalım. Madem öyle bu kadar uğraştık. Şöyle şık çıksın. İsteyen böyle sunum da yapabilir bir misafiri geldiği zaman. Bakalım tane tane yapabilmiş miyiz? Dökülüyor mu? Domates, biber, soğan parçası gözünüze çarpıyor mu? Ne kadar doğru kavurduğumuzu görüyorsunuz. Bulgur pilavı deyip geçmeyin. Eğer böyle yaparsanız herkes parmaklarını yer. Saat sabahın 4'ü hatta 5'e geliyor. Bir tadına bakalım yaptığımıza değdi mi? Açın ağzınızı. Of. Nasıl olduğunu merak edenler mutfağa gidip yapıyor. Benden göstermesi. Abone olmayı unutmayalım. Hepimize sağlık. Tekrardan selamlar.